Doğru çiğneme paterni nasıl olmalıdır? Doğru çiğneme paterni bizim kanin rehberliği dediğimiz, ön rehberlikler dediğimiz unsurlar halinde meydana gelen o dikey çiğneme paternidir aslında, ama o dikey çiğneme paterni sadece noktasal kapanışla meydana gelir ve o nokta kapanışta da kaninler birbirine aslında değmez. Çünkü biz aslında dıştan içe çiğneme yaparken dıştan içe çiğneme hareketleri sırasında o kaninler birbirlerine sürtmeden, temas etmeden o tek nokta kapanışına ulaşmak zorundadır. Eğer böyle bir kapanış verebiliyorsak hastamıza zaten dişler de aşınmayacaktır ve en sağlıklı çiğneme sistemi de o dikey çiğneme paterni içerisinde bu olacaktır. Dişlerin şekliyle çiğneme davranışları arasında nasıl bir bağ vardır? Çok fazla unsur şeklinde değerlendirebiliriz. Ancak temelde şöyle diyebilirim. Yatay çiğneme veya dikey çiğneme paternleri olarak inceliyoruz biz bunu. Dolayısıyla hiç aşınmamış genetik formlara sahip doğal ilk sürdükleri haliyle dişlerin bir kapanışı bize bir daha dikey bir çiğneme paterni verecektir. Dolayısıyla noktasal kapanan bir kapanış ilişkisiyle ideal bir çiğneme meydana gelecektir. Ancak zamanla aşınmış olan dişler daha form olarak daha düzleşmiş bir yapıda bir görüntü verirler ve orada da daha çok yatay bir çiğneme hareketi söz konusu olabilir. Bu da çiğneme davranışlarımızın sınıflandırılması adına önemli. Temporomandibüler rahatsızlıklar deyince ilk akla eklem hastalığı geliyor. Ancak temporomandibüler rahatsızlıklar bunun dışında birçok semptomla kendini gösterebilirler. Eklem, kas ve diş üçlüsünün meydana getirdiği temporomandibüler sistem rahatsızlıkları sadece eklem üzerinde değil, kaslar ve dişler üzerinde de bir takım hasarlar oluşturabilirler. Aslında temporomandibüler sistemin bütününün üzerinde oturduğu omurga sistemi de bundan rahatsızlanabilir. Dolayısıyla bizim karşılaşabileceğimiz sorunları kısaca tanımlayacak olursak bunlar bir takım nörolojik rahatsızlıklar olabilir. Nevralji şeklinde ağrılar olabilir. Migren rahatsızlığına benzeyen rahatsızlıklar olabilir. Örneğin vagus siniri ve bir takım sinir uçlarının, sinirlerin etkilenmesiyle meydana gelebilecek türlü nörolojik rahatsızlıkların yanında bazı kas rahatsızlıkları, omurga rahatsızlıkları, diş rahatsızlıkları, kas rahatsızlıklarına bağlı olarak migren tipi ağrılar ve eklemlerin çok yakın olduğu bölgede kulak rahatsızlığı, denge rahatsızlıkları gibi unsurlar meydana gelebilirler. Bütün bunların meydana gelmesiyle beraber bu biyolojik bozukluğun aynı zamanda depresyon gibi bir takım ruhsal rahatsızlıklarla da sonuçlanması söz konusu olabilir. Bu kişide kronik yorgunluk ve sosyal hayatında yaşam kalitesi ve konforunda ciddi azalmalar gösterebilir. Temporomandibüler eklem bozuklukları neden bu kadar yaygınlaştı bilemiyorum. Ancak beslenme alışkanlıklarımız çok değişti, bunu biliyorum. Yaşamımızda günlük alışkanlıklarımız çok değişti. Etrafımızdaki manyetik alan çok fazla arttı. Elimizde telefon gibi akıllı cihazlarla çok fazla vakit geçirmeye ve maruz kalmadan ötürü bir takım postürel rahatsızlıklar, postürel bozukluklar çok fazla arttı. Dolayısıyla temporomandibüler rahatsızlıklar bu beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve aynı zamanda da çevremizden maruz kaldığımız stres dolu etkilerden dolayı da çok fazla arttı diyebilirim. Biyofonksiyonel çiğneme sisteminin temel bileşenleri güzel görünen bir yüz estetiği içerisinde yer almış olan aşınmamış genetik formlara sahip ilk sürdükleri haliyle en ideal şekilde dizilmiş dişlerin doğru bir eklem pozisyonuyla beraber doğru bir eksende baş boyun ilişkisi içerisinde kasların simetrik çalıştığı ve bütün sistemin istirahat halinde fonksiyon görebildiği bir çiğneme sistemin meydana gelmesiyle oluşur. Diş değil sistemi tedavi ediyoruz derken ne kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Bir diş hekimi eğer dişlere tek bakıp her biri için bir tedavi planı çıkarıyorsa o zaman tek diş hekimi olabileceği için. Oysa ki bu dişlerin tek değil birleştiklerinde bir çeneye bağlı ve karşı çeneyle ilişkisi olan bir sistemin parçası olduğunu düşünecek olursak bu sistemin eklemler üzerinden hareket ettiği ve bu hareketi de kasların yönettiği ve bu hareket mekanizmasını da komut eden bir sinir sisteminin bir yazılımın olduğunu düşünecek olursak bütün bu sistemin tedavi edilmesi bütüncül bir yaklaşımla bütün bedenin incelenmesinden geçeceği için sadece tek dişleri değil bütün bir sistemi tedavi etmemiz gerektiği zaten kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuçtur. Çok diş sıkıyorum, ne yapmalıyım? Burada çok fazla unsuru göz önünde bulundurmamız gerektiğini unutmamalıyız. En başta psikolojik faktörlerin ve kişinin günlük hayatındaki etkilendiği, maruz kaldığı birçok unsurun yanı sıra aslında biyolojik faktörlerin de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Bir diş hekimi olarak biz biyolojik faktörler açısından üst çene ve alt çene arasındaki ilişkinin doğruluğu üzerinden bir inceleme yapıp eğer orada bir sapma varsa
varsa, eklemler ve kaslar üzerinde bir sapma, bir eksen kayması söz konusuysa bunu giderecek şekilde bir splint tedavisiyle bu diş sıkma ve diş gıcırdatmanın önüne geçmeye çalışırız. Ama tabii ki tek bir sebep gösteremeyiz. Multifaktöriyel, yani çok nedenli sebeplere bağlı olarak bir isim koyabiliriz diş sıkması ve diş gıcırdatmasının nedenlerine. Oklüzel splint tedavisi adı altında birçok şekilde plaklar yapılıyor diş hekimliğinde. Bunların bazıları sadece dişleri yerinde tutmaya yönelik. Dişleri yerinden oynamasın, kaymasın. Bunlar yapılan ortodontik tedavilerden sonra dişlerin eski yerlerine dönme eğilimini ortadan kaldırmak için yerinde korumak adına yapılan plaklardır. Bunun dışında bazı plaklar dişler aşınmasın diye dişlerin üzerindeki temasları ortadan kesecek şekilde karşı dişle ilgili bir çiğneme veya diş sıkma ya da diş gıcırdatma etkisinin ortadan kaldırılması değil de dişler üzerinde yaratacağı yıpratıcı, aşındırıcı etkiyi elimine etmek için yapılan plaklar olabilir. Bir de tamamen çeneler arası ilişkiyi düzenleyecek olan, eklemler üzerindeki eksenin doğru kapanış ilişkisi içerisinde kapanacak bir oklüzel splint yapımı bambaşka bir etkiyi doğuracaktır. Kaslar üzerindeki bir rahatlamaya sebep olacağı gibi eklem rahatsızlığının da giderilmesine, önlenmesine, önüne geçilmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla daha önce birçok kere buna benzer plaklar kullanmış bireyler aynı sebeple yapılmamış olan plakları kullanmış olabilirler ve sonuçta çok hassas ayarlanmış olan, kişinin konforunu arttırmaya yönelik yapılmış olan bir oklüzel splint bütün bu saydığım unsurların hepsini bir arada gerçekleştireceği gibi aslında gerçekten iyi ayarlanmış bir kapanış ilişkisi size vereceği için konfora ve yaşam kalitesine de muazzam bir katkı sunacağı gibi tedavi edici unsurlara da sahiptir.